Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size şöyle makrome'den baykuş motifli bir kolye nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şu ikisi farklı model. Bugünkü yapacağım da yine farklı bir model olacak. Şurada arkadaşlar bir ipin üzerine ipleri takarak ördüm. Şurada ise halkanın üstüne ipleri takarak ördüm. 5 santimlik 4 tane ipim var. Şurada da 8 tane 40 santim boyunda ipim var. Şunu da şöyle aynı şekilde arkadaşlar şuraya iğneliyorum. Şöyle. Buraya şu 40 santim boyunda kestiğim ipi ortalıyorum. Ve bunun içine şu vaziyette şöyle takıyorum. Şuradan yakalıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 8 tane ipimizi taktık. Şimdi şu baştan başlıyorum. Buraya ben bir kare düğüm dediğimiz düğümlerden yapmaya başlıyorum. Sol elimdekini L harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve buraya sıkıştırdım. Şimdi bunu yapıyorum. Sağ elimdekini L harfi haline getirdim. Soldakini üstten, alttan, aradan geçirdim. Şuraya şöyle sıkıştırdım. Şimdi şunu alıyorum. Aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar kare düğüm ya da örümcek düğüm dediğim düğümden yapıyoruz. Şu başa kadar geleceğim. Birinci sırayı ördüm. Şuradan şöyle 2 tanesini ayırıyorum. Buraya yine bir örümcek örüyorum. Şöyle. Burada arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturacağız. Şu vaziyette. Bu bitti. Buraya yine böyle bir örümcek ya da kare düğümümüzü yapıyorum. Evet. Şöyle. Bunu hallettik. Şöyle şu 2 tanesini bırakıyorum. Şuradan 2 tane daha bırakıyorum. 2 4 tane de bu taraftan bırakıyorum. Şu vaziyette. Şimdi şunları yine örüyorum. Bir tane daha şöyle ayırıyoruz. Buradan 2 tane aldım. Şunları da bırakıyorum. Şu son kaldı. Şunu da ördüğüm zaman burada şöyle minik bir üçgenim oluştu. Gördüğünüz gibi. Şöyle üçgenimiz oluştu. Şimdi bu yarıyı şuradan şu en baştakini alıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuradakilerin hepsini buna doluyorum tek tek. Ben başlıyorum. Şöyle bir düğüm attım. İkinciyle sıkıştırdım. Biliyorsunuz makromede düğümler hep çift atılır. Birinci de düğüm atılır. İkinci de atılan düğüm sıkıştırılır.
Şimdi şuradan bir tane daha alıyorum. Evet. 7. Bir tane daha bu. 8. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunları ördüm. Şimdi buna geldi sıra. Bunu da şu şekilde tutuyorum. Şunları buna doluyorum. Tek tek. Bir. Şimdi buna geldi. Evet. Şimdi buraya burun yapacağız. Şunu takıyorum. Bakın buraya taktım. Şöyle böyle takacağım. Şöyle. Şöyle ikisini şu şekilde sıkıştırıyorum. Bakın. Ve burun takılmış oldu. Şimdi şuradan bir tane alıyorum. Onu buna doluyorum. Şöyle. Buraya burunu sabitliyorum. Şimdi şuradan da bir tane alıyorum. Bunu da buraya böyle sabitliyorum. Yani burunu buraya sıkıştırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ipimi bu şekilde tutuyorum. Şunlar şöyle kalsın burada. Şunları buna doluyorum. Şuna. Ve doluyorum. Bir düğüm attım. İkinci de sıkıştırdım. Şöyle bir düğüm attım. İkinci de sıkıştırdım. Şöyle bir düğüm attım. İkinci de sıkıştırdım. Şimdi şuna bir tane boncuğumu takıyorum. Benim baykuşum yeşil gözlü olsun istiyorum arkadaşlar. Onu da buna doluyorum yine. Aynı şekilde şöyle. Şimdi bunu hani yaptığım şeyler var arkadaşlar. Bir böyle bir böyle sağlı solla atarak bir örme tekniğim var biliyorsunuz. Şöyle bunu bu şekilde örüyoruz. Olmadı. Evet. Şöyle bakın. Onu da buraya doluyoruz. Şöyle. Şöyle 2. Bunu da doluyorum. Böyle 1. Böyle 2. Bu taraf bitti. Şurası bitti. Şimdi şuraya geldim. Şunu örmüştüm zaten. Şimdi burada şunların hepsini aynen şunun aynısını buraya yapıyoruz bu sefer. Benim baykuşum yeşil göz olacak. Bakın şöyle. Onu da buraya da bağlıyoruz. Hemen. Böyle. Bu yeterli. Şimdi bunu da buraya bağlıyorum. Ve aşağılara doğru örmeye devam ediyoruz. Şöyle. Ve şunu bir daha örüyoruz. Şu vaziyette. Şimdi şöyle tutuyorum. Şunları buna doluyorum. Şunu alıyorum. Böyle 1. Böyle 2. Şöyle 1. Böyle 2. Arkadaşlar makromede hiçbir zaman tek taraflı örgü yapılmaz. Hep karşılıklı yapılır. Mesela ben burayı yaptım ya.
Mutlaka bunun hemen şu karşılığını, bu taraftaki karşılığını yapmam lazım. Mesela size ben abajur göstereceğim. Abajurdaki çalışma tekniği de öyle olur. Yoksa bu böyle örgü tek taraflı olarak yamulur gider. Şimdi şuradaki yaptığımın aynısını burada yapacağım. Bakın şöyle tutuyorum. 45 derecelik bir açı gibi düşünün. Bunu bu şekilde şu ipe şunların hepsini doluyorum. Şöyle. 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 Yine aynı şekilde bunu böyle tutacağım. Yine böyle şunları buna dolayacağım. Aynı olayı arkadaşlar bu tarafta da yapacağım. Şimdi burayı yapacağız. Aynı şekilde şunu böyle tutacağım. Şunları buna dolayacağım. Şimdi bu araya artık örümcek örerek burayı tamamlayacağız. Yani kare düğüm ya da diğer namı diğer örümcek düğüm. Buraya bunu yapıyoruz. Bu ikisinin arasına. Şimdi şuradan 2 tane alıyorum. Şu 2 tanesini attım. Şuraya bir tane örüyorum. Şöyle. Şuraya bir tane daha örüyorum. Böyle. Şimdi şuradan 2 tane alıyorum. Bu sefer de bunları örüyorum. Burayı tamamen örümceklerle dolduracağız. Örümcek ağıyla. Şöyle. Tamam. Şimdi bir de şöyle bıraktım. Şurayı örüyorum. Evet. Şimdi şunun ikisini örüyoruz. Şöyle. Şöyle. Önce şu orta kısmı bitireyim. Ki yanlar ancak denk gelir. Başka türlü yanları denk getiremeyiz. Şöyle. Sonra şundan 2 tane alacağım. 2 tane de buradan alacağım. Şunu yapacağım.
Şöyle olacak. Şöyle. Ve şimdi şu orta kısım şöyle. Şu yanları yapacağız şimdi. Şu orta kısmı bitiriyoruz. Şöyle tutuyorum ve şunları buna doluyorum. Şöyle 1 2. Bunu böyle birbirine bağlayarak, çünkü artık bitiriyorum. Sonra bunu alıyorum. Şunu. Şöyle 1 2. Sonra bunu alıyorum, bir de böyle yan yana koyuyorum. Bunu buna doluyorum. Hepsini tutup üstüne ekliyoruz. 2. Bakın. Şöyle tuttum. Şimdi şunu doluyorum. 1. Şöyle 2. 1. Şöyle 2. Şimdi aynı şekilde bu sefer ne yapıyorum? Burası tamamlandı. Şunu alıyorum ve şunları buna toplayarak kapatıyorum. Böyle. Baykuşum bitti. Şimdi şu uç kısmını kapatacağım. Bunu kapatmak için şunlardan bir tanesini şöyle şu vaziyette U harfi haline getirdim. Bakın şöyle şu vaziyette şöyle getirdim. Sonra bir tanesini aldım ve buna dolamaya başladım. Şu hepsinin üstüne şöyle doluyorum. Sıkıca. Sıkıca doluyoruz. Sardım. Sardığım bu ipi şimdi şunun içinden çıkartıyorum. Şöyle. Ve şu yukarıdakini yukarıya doğru çekiyorum. Bakın. Bu sardığım ip, farkındaysanız, şunun içine girdi. Sardığım sarmalın içine girdi. Şuraya girdi. Şöyle. Bunu da kesiyorum. Şöyle. Ve bunun ucunu da hafif şöyle yapıyoruz. Baykuş kolyem bitti. Bunun şimdi şu kısmına şöyle İster bunu böyle kolye olarak kullanırsınız arkadaşlar. İsterseniz zinciri çıkarırsınız. Anahtarlığı takarsınız. Evet. İster böyle kullanırsınız. İsterseniz kolye olarak kullanırsınız. Baykuş kolyem burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.